Sevgili terazi ve yükselen burcu terazi olan sevgili dostlar, 14-20 Ekim haftası sizin için çok önemli. Çünkü bir tutulma yaşadınız. Tutulmadan henüz yeni çıkıyorsunuz. 2 Ekim'de burcunuzda gerçekleşti ve şimdi de 17 Ekim'de Koç burcunda tam karşıt evinizde bir dolunay. Bu da tüm ilişkilerinizi mercek altına alan, görünür hale getirecek bir süreç. İkili ilişkiler terazilerin en çok gündeminde olan konular ve bununla birlikte de başlayan, süren, yılın biraz başına gidersek eğer, özellikle Nisan aylarında ortamda yine bir tutulma olmuştu. Yine bu ilişkiler alanınızda, işte bu alanların çok daha belirgin, net ve her şeyin daha görünür bir şekilde ortaya çıkacağı bir hafta ve sürece gideceksiniz. Etkisi ay sonuna kadar devam edecek. Peki bu haftaya baktığımızda ne yapmanız gerekiyor? En çok dengede kalması gereken burç siz olabilirsiniz. Özellikle ikili ilişkilerinizde. Bu ikili ilişkileri yönetmek bir takım terazi burçlarının daha çok hayatlarındaki tüm alanlar aslında biraz daha yorucu ilerleyebilir. Çünkü Mars sizin hayatınızın çok önemli bir noktasından geçiyor. Ve haftanın başında Dolunay'la birlikte Mars ve Güneş arasında bir mücadele söz konusu olabilir. Ya ortaklı işlerinizde bunlar gerçekleşecek veya ikili ilişkilerinizde anlaşmazlıkları dengede tutmak çok önemli olabilir. Kimseyle münakaşa, tartışma, kendinizi yorabilecek durumlar içerisine girmemenizi tavsiye ediyorum sevgili terazi burçları. Elbette ki doğum haritasına bağlı olarak bazı terazilerin çok daha olumlu gelişmeleri de söz konusu olabilir. Yani yükseleniniz terazi olabilir, sadece güneşiniz belki işte Aslan burcunda olabilir veya Koç burcunda olabilir. Bu alanlarda tabii ki dengeler biraz farklı değişecektir doğum haritasına bağlı olarak, ama hayatınızın dört bir köşesinde kilitlenmiş, uzun süredir aslında akışı durmuş, akışı kesilmiş konularda ciddi alevlenmiş bir gökyüzü sizinle birlikte olacak. Özellikle haftanın ilk yarısında bilhassa sağlığınıza dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Sağlık ve bazı terazilerin aslında işle ilgili bu süreçler hızlanacak. Çünkü Satürn'den aldığınız biraz işleri zorlaştıran diyelim ya da yavaşlatan durumlar daha hızlı akmaya başlıyor. Çünkü orada bir Neptün Ay üçgeni de oluşuyor aynı zamanda. Bunlar para alanlarınızı, para kanallarınızı açabilir sevgili terazi burçları. Yönetici gezegeniniz bu hafta Venüs'ün Akrep burcundaki seyri yine para alanınızda, para aksınızda. Özellikle Perşembe gününe kadar olan süreçte yine durumları idare etmeniz ve ani keskin kararlar almamanızı tavsiye ederim. Özellikle büyük projeler diyelim, işler veya böyle ortak paylaşılması gereken mal olabilir, ortaklık, eş veya partner ilişkilerinde birlikte edinilmiş bir takım böyle gayrimenkuller, onların işte maddi karşılığı olarak gelirler. Bunlar çok ani, sürpriz gelişebilir. Bunlara dikkat edin, çünkü Perşembe gününden sonra bu alan biraz daha böyle girişim yönüne devam edecek. Çünkü yönetici gezegeniniz Venüs Cuma gününden itibaren artık Yay burcunda seyrediyor olacak. Ve efendim özellikle de Cuma günü maddi konu, bu dediğim gibi paylaşılan konularla ilgili konular, finansal konuları yönetmek daha önemli olabilir sizin için. Ve hafta sonuna baktığımızda ise ya bir seyahate çıkarsınız ya bir güzel bir haber alabilirsiniz. Çok bolca iletişimle ilgili bilgiler ve donanımlar içerisinde olacaksınız. Seyahatler ve uzun yolculuklar yine terazilerin gündem merkezinde olabilir sevgili teraziler. Evet, durum ve güncel durumları yönetmek çok önemli sevgili teraziler. Umarım her şey istediğiniz gibi gider. Eğer dengeyi sağlayabilirseniz kazanan siz olacaksınız. Mutlu bir hafta diliyorum ve kanalımı lütfen takip etmiyorsanız eğer takip etmeyi unutmayın diyorum. Hoşça kalın.